Best of Maps and Bags videomuza hoş geldiniz. Sizler için bu seneki videolarımızdan derlediğimiz çok keyifli bir kolaj hazırladık ama ona geçmeden sizlerle paylaşmak istediğimiz çok kısa birkaç şey var. Öncelikle Maps and Bags YouTube kanalımızı açalı neredeyse bir yıl oldu. İlk videomuzu 15 Ocak 2022'de yayınlamıştık. Bu da demek oluyor ki 1. yıl dönümümüze neredeyse bir ay kaldı. Bu süreçte bizce kanal çok iyi bir noktaya geldi. O yüzden öncelikle bu yıl içerisinde bize destek olan tüm takipçilerimize ve abonelerimize teşekkür ederiz. 2022 senesinde 30'un üzerinde seyahat videosu yayınladık kanalımızda. Bu aslında oldukça ciddi bir rakam ki bundan çok daha fazlasını da yayınlayabilirdik. 2022 aslında böyle biraz seyahat etmekten zaman zaman video editlemeye zaman ayıramadığımız bol seyahatli bir sene oldu. Ama az önce saydık, seyahatini yapıp da henüz videosunu hazırlamadığımız 20 şehir var. Bu da demek oluyor ki yeni videolarımız tüm hızıyla gelmeye devam edecek. Şimdiye kadar hiçbir videomuzda bundan bahsetmedik. Böyle bir hatırlatma yapmadık ama maalesef işin algoritması gereği bunlara çok ihtiyacımız var. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için videolarımızı bu butona basarak beğenmeniz, videolarımıza yorumlar yaparak görüşlerinizi paylaşmanız ve ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz kişilerle videolarımızı bol bol paylaşmanız bizler için çok değerli. İşin algoritmasının dışında aslında yorumların şöyle bir önemi var. Yorum demek olumlu olumsuz görüş demek. Videomuzu izlediniz, beğendiğiniz kısımlar oldu, beğenmediğiniz kısımlar oldu. İşte şurası biraz fazla geldi, burası biraz eksik kaldı, keşke burası böyle olsaymış ya da keşke şöyle bir içerik olsaymış, burayı çok merak etmiştim dediğiniz şeyler varsa hemen yorumlar kısmından bize iletin. Biz de daha iyi içeriklerle, daha size hitap eden içeriklerle karşınıza çıkalım. Neyse biz sizi çok tutmayalım. Birinci senemizi doldururken bu senenin son videosu olarak sizlere bir Best of Maps and Bags videosu hazırladık. Keyifli bir kolaj olduğunu düşünüyoruz. Umarız siz de beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Maps and Bags Lisbon. Hazırsanız başlıyoruz. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız Maps and Bags Oxford başlıyor. Bugün hep birlikte Strasbourg'u gezeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Galiba birkaç sene önce Selen bana bir kitap almıştı doğum günümde. Ölmeden önce görülmesi gereken yerler. Biz orada görmüştük. Almanya'da Romantic Road diye bir rota var. Yaklaşık 410 kilometre. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen bana ölmeden önce görülecek yerler kitabı alırken yaşlandığımı falan mı? Yaşlısın tabii. Bir dakika bunu konuşacağız. Neyse bu şu an romantik rotaya çıkıyoruz. Bunun sırasıyla akşam konuşacağız bunu. Onu konuşacağız. Nedense şimdi bana jeton düştü. Neyse. Adamlar ineklere elektrik veriyorlar. Şu teller elektrikliymiş. Şuradan şu ineği çekiyordum. Şu inek. Böyle buraya yaklaştım. Küt diye ayağıma bir şey çarptı. Önce ben şu ineği suçladım. Dedim ki bu kesin geldi beni dürttü. Ha bak geliyorlar zaten. Bak. Ondan sonra baktım yok inek. Ne oldu ya dedim, herhalde şu elektrikli tel. Gelme elektrik çarpar. Gelme bak çarpar. Hayırdır Selen, boynun bükük. Ya dün pazartesiydi. O yüzden kaleyi salı gününe bırakmıştık. Pazartesi malum müzeler kapalı oluyor. Şvangayu'ya gitmeden önce şatolara bir gelelim dedik. Müze 11'de açılıyormuş ya. 11'de açılan müze mi olur ya? Turist dediğin erken kalkar, yola dökülür. Bunlar keyif peşinde. Saat 10.25, müze kapalı. Quinta da Regaleira'dayız. Quinta da Regaleira'nın bahçeleri kaybolmak için birebir. Bunlar içerisinde Quinta da Regaleira'nın Regaleira. Bunlar arasında Quinta da Regaleira'nın, ben burayı söyleyemeyeceğim yani. Quinta'da Quinta dik. Diyeceğim yani. Evet. Bütün gün bu bavulda da gezmek istemiyoruz. Dolayısıyla bizim bu bavuldan bir an önce kurtulmamız lazım. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Bu müzelerde biliyorsunuz içeri böyle bavullarla girmenize izin vermiyorlar ya. Girişte böyle bir size emanet dolabı veriyorlar. Bavulunuzu oraya koyuyorsunuz.
Biz de şimdi onu deneyeceğiz. Eşmoli Müzesi'ndeyiz. Turumuza buradan başlıyoruz. Aynı zamanda bavulumuzdan da kurtulmayı hedefliyoruz. Bina birçok esere ev sahipliği yapmakta. Bugün aynı zamanda bizim bavulumuza da ev sahipliği yapıyor. Bavulumuzdan kurtulduk. Günün geri kalanında Oxford'u rahat rahat gezeceğiz. İlk akşam Porto'ya gelip manzarayı gördüğümüzde şu 500 yıllık manastırın altındaki tarihi kemerlere ben karşıdan dedim, bu dedim katlı otopark mı? İnsan bütün hayatında Türkiye'de yaşayınca 15. yüzyıldan kalma yapının altına otopark yapılır yani. Neden yapılmasın diyor yani. Yapacak bir şey yok. Haritamızı kaybettim. Çok mutsuzum. Dün akşam büyük emeklerle haritanın üzerine rota çıkarmıştım. Brandenburg kapısına kadar haritam elimdeydi. Sonra sanıyorum ki dün bitmiş gerizekalı bir ışık oyununun broşürünü alırken haritamı düşürmüşüm. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra fark ettik. Geri döndük. Haritayı bulamadık. Şerefsizin biri haritamı almış ya. Sen neden benim haritamı alıyorsun ya? Pandemi döneminde yerdeki pis haritayı neden alıyorsun ya? Hemen size bir yer göstereceğiz. Ve şimdi gelin oraya gidiyoruz. Evet, Pera Sarayı'ndayız. Bu saray 19. yüzyılda Kral 2. Ferdinand tarafından yaptırılmış bir yazlık saray olarak yaptırılmış ama mimara nasıl bir brief vermiş bilmiyoruz. Ortaya böyle rengarenk bir şey çıkmış. Yalnız buraların biraz boya zamanı gelmiş. Bugünkü rotamızdaki son noktaya gidiyoruz ama bunun için Sintra'dan biraz uzaklaşacağız. Yaklaşık 40 dakika kadar ileriye gideceğiz. Zaten daha da ileriye gidemiyorsun. Avrupa'nın en batısına gidiyoruz. Kıta Avrupa'sının en batısına gidiyoruz. En. Yok daha ötesi. Sözüm ona Avrupa'nın en batısına geldik. Kıta Avrupa'sının en batısı diyorlar da şurada bir burun var. Bence orası daha batı. Ya daha ileride duruyor yani. Orası net. Bir Google Maps'ten koordinatlara falan bakalım, tam bir teyit edelim de bir yanlışlık varsa düzeltelim. Bir keşif de biz yapalım. Ceket satıyor ama kart geçiyormuş. Buna benzetti. Drakula'ya benzetti. Buna mı benziyorum ben? Erzu. Beni buna benzetti ya, inanılmaz. Bir şey soracağım. Bu köye böyle cinli, perili köy diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Hayır kesinlikle. O cinli, perili şey kısmı tamamen Yalan. YouTuber'cıların uydurmaları. Ah bu YouTuber'cılar, ah bu Aynen öyle. YouTuber'cılar. Bir şeyler çekiyorlar, uyduruyorlar. Ben burada 18 senelik gelinim ve ben öyle bir şey hayatımda ömrümde görmedim. Portekiz'de bira içmek istediğinizde karşınıza genelde Superboc birası çıkacak. Portekiz'in en ünlü biralarından birisi. İsmi çok iç açıcı gelmeyebilir ama güzel bira. Yani bir de süper diye de vurgulamışlar. Yani süper demese bir derece kabul edilebilir ama güzel bira. Siparişimize çikolata ekledik. Bir tane koymuşlar. Bir. Hani kalıp değil yani. Bir top çikolata. 2 kişiyiz ya. 2 bilet aldık en azından. Bir tane daha koy. Tam bir beri havası değil mi Şükrü? Ya bunu niye bana hatırlatıyorsun şimdi? Selam bunu özellikle yapıyor bu arada. Bana takılıyor çünkü ben beremi İngiltere'ye getirdim Türkiye'den ama evde unuttum. Liverpool'a gelirken yanımda beremi getirmedim ve şu an donuyorum. Ama beren için endişelenmene gerek. Oha! Bu ne ya? Ya bere... Bere evde şu an kaşkolumun üzerinde birbirlerine sarılmışlar. Sıcak sıcak oturuyorlar. 21 dereceye mi ayrılmıştık? 18 dereceye kalorifer kurdum, sıcak sıcak Mis gibi. oturuyorlar. Mis Endişelenmene gibi. gerek Şu yok. an beremin yerinde olmayı çok isterdim.
Eve geldik. Yaraşırdım bak işte Beren burada. Beren burada duruyor. Ne yaptınız? İyi durdunuz mu evde? Kaş kolla otursaydınız sıcak sıcak. İyi gördüm ama sizi. İyi gördüm. Ondan sonra oradan göle doğru yardıracağız. Gölden sonra metroya bineceğiz. Königplatz'ın akşamını çekeceğiz. Alte Pinotek vardı, müze, ama oraya gidemiyoruz çünkü koronavirüs dolayısıyla sınırlı sayıda insan alıyorlarmış. Bileti online'dan önceden satın almak lazımmış. Orada taklaya geldik. Sonra da Münih bitiyor. Yalnız hiç tabela yok. Hep böyle boyayla yazmışlar. Hani öyle Arial falan gibi dandik font da değil. Böyle medieval, ortaçağ ruhuna uygun. Renkler koordine. Belediyeden mi gelip yazıyorlar ki bu yazıları? Duvarların bu bölümünde böyle enteresan yazılar var. Mesela Ronald'la Marlies Kruger Las Vegas'ta evlenmişler ama herhalde İsviçreliler. Orada Los Angeles'tan çiftler var. Fall River filan. Ne ayak anlamadım. Biz de mi buraya böyle yaptırsak? Selen Şükrü, Alay Bey İzmir. Peki bunlar? Şu an işte oradayız. Romantik yol rotasındaki en ikonik yerlerden birindeyiz. Neuschwanstein Şatosu'nu gezme. Şu an işte oradayız. Romantik yol rotasındaki en ikonik yerlerden birindeyiz. Neuschwanstein Şatosu'ndayız. Bu sefer becerebildim. Paris'in sanat dolu sofistiki yaşamına uzun süre maruz kalınca tabii bahçıvanlar da böyle biraz enteresan oluyor. Burada Louvre Müzesi'nde 2021 yılında bir sergi yapılmış. Bahçıvanlar o sergiye gitmişler. Sergideki objelerden, gördüklerinden ilham alıp böyle çiçek bahçeleri yaratmışlar. Mesela burada bir tane obje var. Bu objenin kırılganlığından ilham alıp böyle beyazlı sarılı kırılgan çiçekler koymuşlar. Enteresan, bizim de yazlıkta bahçıvan var Koray. O hiç böyle şeyler yapmıyor. Hani yenge işte böyle bir şey gördüm Louvre'da, buradan da size şöyle bir şey tasarladım diye bir şey yok ama olacak ya Koray, yaparsın yani. Yalnız doğum günü hediyeme bakar mısın? Birazdan bunu kullanacağım. Let's see if he will come back. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. Yes, full throttle. Grab your hands down. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter. Thank you very much. Okay. Very nice. Porto'da yaşamanın faydaları saymakla bitmez. Sağlık garanti bir kere.
Her gün bu yokuşlardan, merdivenlerden inip çıkarken yarım saat kardiyonuzu yapıyorsunuz, sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Yaşlandığımız kısmına katılıyorum da sağlıklı kısmından çok emin olamayacağım. Ya düşünsenize üniversiteye gidiyorsunuz. Dersinize Albert Einstein giriyor. Yani ne kadar ütopik bir şey. Yani inanılmaz. İnanılmaz bir şey bu. Souvenir Shop'ta Oxford Üniversitesi sweatshirtlerini 10 pound'a satıyorlar. Bu ayıptır. Oxfordlulara hakarettir. İnsanlar şu sweatshirt'ü, şu böyle titri hak etmek için on binlerce pound veriyorlar her yıl. Cumartesi sabah 9'da kafelere gidip çalışıyorlar, uykusuz kalıyorlar. Burada 10 pound'a bu insanların sweatshirt'ü satılıyor. Ayıp. Ayıp. Christchurch ile ilgili... Dur onu. Evet, devam et. Christchurch ile ilgili son önemli bilgi... Hayda. Başladım. Haydi bakalım. Christchurch ile ilgili son... Sen bana moral motivasyon mu yapıyorsun? Haydi yaparsın şimdi. Çok rahat olacak. Evet. Bristol'da ikinci güne başlıyoruz. Otelimizden ayrıldık. Bristol değil ki Oxford. Seçtiğimiz pub önemli bir pub çünkü Bristol'un en eski pub'ı. Pub'ı her ziyaret edenin kravatından bir parça keser. Tarihiyle, ismiyle duvara asarmış. Günler içerisinde duvarlara, tavanlara sığmaz olmuş. Buradayız. Bu arada kravatını kestiği kişilere de hediye olarak yarım pint bira ikram edermiş. Tangur tungur gidiyoruz. Hani o ilk anonsumuzu belki hatırlarsınız. Berlin'den biraz korkuyoruz demiştik ama şu an Berlin bizden korksun moduna geçtik. Bugün biraz tempoyu yavaşlatacağız çünkü dün 42.000 adım atmışız. Yani aşağı yukarı 32 kilometre yürümüşüz. Hani biz seyahatlerimizde yürümeyi seviyoruz ama sanırım seyahatlerimizdeki bir kariyer rekoru oldu dün. 32 kilometre yürümüşüz Berlin sokaklarında. Yedin ama bütün çiçekleri yedin. Bak hepsini ama kemirip bırakıyorsun, öyle yapma. Bir tanesine odaklan, onu ye. Neredeyse 16 sene olmuş bisiklete binmeyeli. İlk defa bir bisikletin üzerine oturdum. Şu an binebilecek miyim, sürebilecek miyim bilmiyorum. Deneyeceğiz. İnşallah unutmamışımdır. Bakalım göreceğiz. Şu an ilk pedala basıyorum. Ne olacak şimdi, baştan mı anlatacaksın? Başka olacak. Yalı Çapkını evi Dalyan'da bir kanalın hemen yanında. Hatta kanal eve özel bir kanal. Bu kadar yani, ne diyeyim? Şöyle bekleyebiliyor muyuz? Çocuklar gitti herhalde. Kubbenin üzerinde de bir heykel var. Bu heykel de Bavyera'nın zenginliklerini sembolize ediyormuş ama bugün hani o kadar yoğun bir gün geçtik, çok yorulduk gerçekten. Kesinlikle heykelle ilgilenmiyoruz. Park daha çok ilgimizi çekti. Çimeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben bugün hiçbir şey yemedim bu arada, biliyor musun? Patates kızartması yedim. Yarım tabak patates kızartması. Evet, de ki 500 kalori falan olmuş olsa. Zaten senin normalde bir 2000 kalori alman lazımdı. Yemek yememiz lazım, yemek. Evet ya, yani Münih'te ne yenir ne içilir hiç anlatamadık çünkü hiçbir bilgimiz yok. Valla Almanya'da ne yenir ne içilir diye sorarsanız bize heykel soracaksınız, kilise soracaksınız. Yemekten çok anlamıyoruz ama Almanya'ya gelmişken Türk döneri, Almanya'da meşhur olan Türk dönerini de yemeden olmaz dedik. Berlin'de de şubesi olan Mustafa Gemüşe'den paket dönerlerimizi aldık. Marienplatz'a yürüyerek geldik. Burada dönerlerimizi yiyoruz.
Güzel. Ama Türk döneri daha iyi. Bence de. Türk döneri Türkiye'de yenir. Aynen. Yalnız var ya yarım saattir Pena Sarayı'nın bahçelerinde geziyoruz. Ucu bucağı yok. Eskiden var ya kral olacakmışsın ha. Gerçi şimdi hani öyle savaş bir sürü de sıkıntı var. Onunla da uğraşılmaz ama böyle hani ona buna karışmayan bir ülkenin kralı olacaksın. Hakikaten krallar gibi yaşarmışsın. Ona buna karışmadan da savaş yok, vergi yok, sarayları nasıl yaptıracaksın? O da doğru. Sizlere en güzel görüntüleri verebilmek için gerekirse Sintra'nın en tepe noktasına da çıkarız. Fugaray Mahallesi'ndeyiz. Burada 67 tane bina var ve yaklaşık 150 yakın konut var ve şimdi sıkı durun. Burada yıllık kiralar sadece 88 sent. 1 euronun altında. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar burada bayağı güzel yolu bulmuşlar. Senelik kiralar 88 sent ama bizim gibi turistler için giriş bileti 6,5 euro. Şimdi Selen'le buraya 2 kişi girsek 13 euro edecekti ama Maps and Bags bunu yer mi? Yemedik tabii ki. Baktık önümüzde bir grup var ve grup bileti almaya çalışıyorlar. Biz de ne yaptık? Gruba kaynadık. Grubun lideri parayı ödedi. Biz de onlarla birlikte tıpış tıpış girdik. 88 sent bile vermedik. Mesela her kapının önünde böyle farklı semboller var. Böyle zımbırtılar. Ne olduğu da belli değil de. Bunlar şeymiş, tabii ışık, elektrik vesaire falan olmadığı zamanlarda 1500'lü yıllarda evini tanıyabilmen içinmiş. Eğer evinin sokağını tutturabilirsen karanlıkta böyle geze geze geliyorsun. Ellerini şey yapıyorsun. İşte kendi kapının sembolünü bulunca aha diyorsun evime geldim diyorsun. Ve bir şekilde anahtarını deliğe sokmaya çalışıyorsun. Yaşam zor. Yine yürümekten sefilleri oynadığımız bir günde Würzburg'a geldik. Kendimize dandik bir sandviç aldık. Burada bir kuru taş bulduk. Bu taşın üzerinde yemeğimizi yiyoruz. Ama yemeği nerede yiyoruz? Bu taş nerede? İşte öğle yemeği manzaramız. Bu ayak izinin de şeytanın ayak izi olduğuna inanılıyor. Şimdi girelim ve o ayak izine bir bakalım. Burada huzurluğumuz tuttu. Ne yapalım? Şeytanın ayakkabı numarası kaç diye merak ettim. Ben 41 numara giyiyorum. Demek ki şeytan 42 falan giyiyor olması lazım. English Gardens'ta yapılabilecek çok enteresan bir aktivite var. Burada surf yapabiliyorsunuz. Eisbach Nehri üzerinde bir yerde yapay bir dalga oluşturmuşlar ve insanlar burada surf yapıyorlar. Yalnız dalgalar oldukça kuvvetli, o yüzden sadece usta sörfçülerin surf yapabileceği bir yer. Zaten diğerlerinin ne hale geldiğini gördük. Şimdi siz de izleyeceksiniz zaten. Düşenlere gülmeyelim yalnız. Zira bizim de yapabileceğimizin maksimumu bu. Dün batı kıyılarında yakalayamadığımız o rüzgarı bugün Portimao'da yakaladık. Bugün nispeten daha rüzgarlı bir gün. Dolayısıyla da birçok insan var şu an burada surf yapmaya çalışan. Yani surf yapmaya çalışan diyorum çünkü çok iyi değiller. Ama olacak. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş olacak. Yolda giderken gördüğümüze inanamadık. Bir leylek tarlasındayız. Adeta leyleklerin ana yurdundayız. Maps and Bags olarak seyahatimiz bol olsun diye hemen arabayı kenara çektik. Leylek gözlemine başladık. Havada görürsek bekle bizi seyahatler.
Ya bu arada biraz karnım da acıktı. Acaba böyle hamburger mi yesem falan diyordum. Tam hamburgere yükseliyordum ama burada o kadar çok spor yapan var ki böyle onları gördükçe kendimi suçlu hissettim. Sanırım yemeyeceğim. Ve işte sonuç. Beatles şehrin her yerinde, hatta şeker dükkanında. Beatles müzikali anısına şeker dükkanı 15.000 adet jelibondan bir Beatles portresi yapmış. Kullandıkları jelibonlar da burada. Lizbon'a gelmişken o Portekiz'in meşhur turtasından bahsetmeyeceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şu an tam da yerindeyiz. Pastéis de Belem'deyiz. Bu kadar özel kılan ne bilemedim açıkçası. Milföy içinde krema. Çok bir olay yok dedik ama tüm masayı da silip süpürdük maşallah. İyi yedik, doğruya doğru. Şimdi de Cardiff Ulusal Müzesi'ndeyiz. İçerisinde tablolar, heykeller, seramikler ve diğer birçok eseri barındıran bir sanat ve tarih müzesi diyebiliriz buraya. Selen bunu okuyor dursun. Gelin biz müzeyi gezmeye devam edelim. Platforma yaklaştık. Benim hız yavaşlamaya başladı. Ben böyle yavaşlıyorum. Platforma daha var, ben durdum. Şu an Şükrü'yü kurtarmaya gidiyorlar. Şükrü kanyonun ortasında kaldı. Kanyonun ortasında Şükrü asılı. Sarı tişörtlü adam onu kurtarmaya gitti. Adam makarasıyla Şükrü'yü eliyle getiriyor. Şükrü gelene kadar 3 kişi daha geldi. Böyle küçük çocuklar gelebiliyor. Ama Şükrü gelemiyor. Evet, Şükrü ulaştı. Gece bir pub'a mı gideriz yoksa kulübe mi derken kendimizi bir anda bir bakkalda buluyoruz ve enteresan bir şekilde geceyi burada geçiriyoruz. Bakkal derken öyle böyle bir bakkal değil ama. Berlin'de son akşamdayız. Brüssel'de çok enteresan bir konsepte denk geldik. Spatikal. Yani aslında bildiğimiz bakkal, tekel bayi demek. Ama gördüğünüz gibi burası bir bar pub ortamına dönüşmüş durumda. Müzik var, masalar var, insanlar eğleniyorlar. Otelimize gitmemiz gerekiyordu ama 2 saattir burada oturuyoruz. Ne zaman otele gideceğiz bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi Roma Hamamları turu ama daha da önemlisi Termea Spa'da bir spa keyfi. O yüzden siz Bath'a geldiğinizde Maps and Bags gibi gezmeyin, insan gibi gezin. Bunları da plana alacağınız daha keyifli, daha uzun, sakin bir Bath turu planlayın. Bu 2,5 günlük dolu dolu Lizbon seyahatimizin sonuna geldik. Buraya Porto'dan gelmiştik hatırlarsanız. Vallahi ne yalan söyleyelim, bizim kalbimiz Porto'da kaldı. Porto seyahatimizin sonuna geldik ama bu bizim için bir son değil. Biz burayı gerçekten çok sevdik. Bizim Porto'ya daha yollarımız çok kesişecek gibi duruyor. Yollarımız kesişene kadar izlemeniz için size bu seyahat rehberini hazırladık. Umarım keyif almışsınızdır. Size Porto'yu sevdirebilmişizdir. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Bu arada benim aklım hala Fado'da. Tüylerim diken diken. Deus fez os teus confessionais.
Umarım bu sizler için güzel bir Manchester rehberi olmuştur. We love Manchester. Umarız bu video sizler için güzel bir Strasbourg rehberi olmuştur. Bir sonraki videoda, bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Umarız bu video sizler için güzel bir Paris rehberi olmuştur. Bir sonraki keşifte, bir sonraki macerada görüşmek üzere. Görüşmek üzere.